Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizi İngiltere'nin en güzel köşelerinden biri olan Cotswolds'a götüreceğim. Özellikle Byberry ve Burton-on-the-Water'ın büyüleyici güzelliklerini keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Cotswolds bölgesi 2000 kilometrekarelik bir alanda bulunan birbirinden güzel köy ve kasabaların bulunduğu koruma altında bir bölgedir. Bu bölge o kadar güzel ki dünyaca ünlü isimler de köy hayatı yaşamak için burayı tercih ediyorlar. David Beckham ve ailesi 2016 yılında Cotswold Chipping Norton'da bir çiftlik evi satın aldılar ve burayı oldukça lüks bir şekilde yenilediler. Çiftlik evleri Buckingham Palace olarak adlandırılan eski evlerinden bile daha ihtişamlı hale geldi. Bu evde futbol sahası, yüzme havuzu, sauna ve geniş bahçeler bulunuyor. David Beckham ayrıca burada arıcılık yapmaya başladı. 2020'de karantina sırasında birkaç arı kovanı kurdu ve o zamandan beri kendi balını üretiyor. Bu hobi Beckham'ın hayranlar arasında büyük ilgi uyandırdı ve sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor. Beckham ailesi Cotswold'daki bu evi sadece bir kaçış yeri olarak değil, aynı zamanda doğal yaşamın tadını çıkardıkları ve çeşitli aktivitelerle meşgul oldukları bir cennet olarak kullanıyor. Arkadaşlar, bugün tatilimizin ikinci gününde yani pazarda Byberry'deyiz. Byberry bir köy burası. Evet. İlk durağımız Byberry. Cotswolds'un incisi olarak bilinir ve bunun iyi bir nedeni var. Kasabanın kalbinde yer alan Arlington Row, 14. yüzyıldan kalma taş evleriyle ünlüdür. Bu evler başlangıçta yün deposu olarak inşa edilmiş ve 17. yüzyılda dokumacılar için evlere dönüştürülmüştür. Arlington Row, aynı zamanda İngiltere'nin en çok fotoğraflanan yerlerinden biridir ve Byberry'nin kartpostal güzelliğine katkıda bulunur. Hatta İngiliz pasaportunun ilk sayfasında Byberry'nin resmi bulunmaktadır. Bir zamanlar Byberry'de yaşayan ünlü İngiliz tasarımcı ve yazar William Morris, Byberry'i İngiltere'nin en güzel köyü olarak tanımlamıştır. Yani bu güzelliğin ardında tarihsel bir de onay var. Byberry'de yürüyüş yaparken dikkat edin. Çünkü burası bir İngiliz köyünde yapılması gereken 100 şey kitabının 1 numaralı durağıdır. Evet, doğru duydunuz. 1. sırada Byberry var. Arlington Road'da yürürken bir an durup burada kesin bir film çekilmiş olmalı diyeceksiniz. Haklısınız. 2007 yapımı Stardust filminin bazı sahneleri burada çekildi. Biraz daha fantastik bir şeyden bahsedersek efsanelere göre köyde yaşayan peri halkı varmış. Gece olunca peri ışıklarını görebileceğinizi söylüyorlar. Tabii belki de sadece yıldızlardır, kim bilir. Byberry'de başka bir ilginç yer ise Swan Hotel. Bu otel neredeyse 300 yıllık bir geçmişe sahip. Rivayete göre otelin bahçesinde bir zamanlar köyün ünlü beyaz kuğuları yaşarmış. Şimdi otel bahçesine bir fincan çay içerek kendinizi İngiliz asilzadesi gibi hissedebilirsiniz. Byberry'de saklı bir mücevher daha var. Breck Isle. Burası Arlington Row'un arkasında yer alan ve bir zamanlar yünlerin kurutulduğu bataklık bir alan. Günümüzde ise nadir kuş türlerini gözlemleyeceğiniz harika bir doğa koruma alanı. Yani kuş gözlemciler için tam bir cennet. Byberry'deki St. Mary Kilisesi de oldukça özel. Bu kilisenin bahçesine savaş zamanı İngiltere'ye getirilen ve burada kalan birçok Amerikan askeri mezarı bulunuyor. Bu küçük köy dünya tarihine bile dokunmuş durumda. Ve son olarak Byberry'nin pazar günleri yapılan geleneksel çay partilerini kaçırmayın. Bu partilerde köylüler bir araya gelir, ev yapımı kekler ve çaylar eşliğinde keyifli vakit geçirirler. Bir fincan çay ve biraz dedikodu için ideal. Cotswolds'ta doğanın tadını çıkarın. Yeşil tepeler, geniş çayırlar ve taş duvarlar arasında yürüyüş yapın. Hem ruhunuzu dinlendirin hem de bol bol fotoğraf çekin. Şimdi Byberry'den ayrılıp Burton-on-the-Water'a geçiyoruz. Burton-on-the-Water, Cotswolds'un Venedik'i olarak bilinir. Bu unvanı kasabanın ortasından geçen
Windrush Nehri'ne borçludur. Nehrin üzerindeki düşük taş köprüler kasabaya benzersiz bir çekicilik katar ve yürüyüş yapmak için mükemmel bir ortam sağlar. Burton-on-the-Water'da her yılın Noel zamanında nehir boyunca ışıklar asılıyor. Ama sıradan ışıklar değil. Bütün kasaba suyun yansımalarıyla büyülü bir Noel köyüne dönüşüyor. Bir düşünün, suyun üstünde süzülen Noel ışıkları. Ve Burton-on-the-Water'da nehirde yürüyen ördekler görürseniz hiç şaşırmayın. Bu ördekler burada yaşayanlar kadar meşhurlar. Her yıl Ağustos ayında köyde ördek yarışı düzenlenir. Plastik ördeklerin nehirde yarıştığını görmek hem komik hem de eğlenceli. Burton-on-the-Water'da gözlerinizi dört açın çünkü köyde bir ayak izi avı yapabilirsiniz. Çocuklar için yapılan bu avda köyün gizli yerlerine saklanmış ayak izlerini bulmaya çalışıyorsunuz. Hem eğlenceli hem de köyü keşfetmenin harika bir yolu. Son olarak Cotswolds'un lezzetlerini de tatmanızı öneririm. Yerel kafeler ve restoranlarda İngiliz mutfağının en güzel örneklerini bulabilirsiniz. Özellikle çay ve taze yapılmış hamur işleri ziyaretinizi daha da unutulmaz kılacaktır. Evet, bugün sizlerle Cotswolds'un bu iki güzel kasabasını tanıttım. Byberry'nin tarih kokan taş evlerinden Burton-on-the-Water'ın romantik nehir manzaralarına kadar bu bölgeler ziyaretçilerine eşsiz deneyimler sunuyor. Umarım siz de en kısa zamanda bu güzellikleri keşfetme fırsatı bulursunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere, hoşça kalın.